Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle soja soslu tavuk sote yapacağız. Sonra yanına bir bulgur, akşam ne yemek yapalım diye düşünmezsiniz. Evet, bunun için bize gerekli olan 2 tane soğan, 2 tane soğanı iri iri şeritler halinde doğruyoruz. Üstelik bu yemek çok ekonomik ve de rejim yemeği olarak da adlandırabilirim aslında. Göreceksiniz, çok az bir yağ koyacağım. Hatta hiç koymasanız bile olur. Ardından biber. Bende bir kırmızı, bir yeşil biberim vardı. Onları değerlendirdim. Sizde paprika olur, kalın dolmalık biber olur. Yani ne olursa kullanabilirsiniz. Bu yemeğin asıl sırrı soja sosu. Soja sosu ona daha lezzetli bir tat verecektir. Tuzlusu var, şekerlisi var. Ben bugün şekerlisini kullandım. Tuzlusunu da kullanabilirsiniz. Hiç yağ koymadan soğanlarımı ateşe verdim. Onlar şöyle hafif, yani böyle daha diri, tam erimeden tavuklarımı içine attım. Şerit şerit doğradığım tavuk göğsü. Ben burada yaklaşık 400 gram kullandım. Ama siz kaç kişiyseniz, 2 kişiyseniz 200 gram, 3 kişiyseniz 300 gram kullanırsınız. Ben bugün 400 gramla yaptım. Hiç yağ koymadım, dikkat ettiyseniz. Tavuklarım da rengini değiştirdi. Hafif suyunu hafif suyunu saldı. Henüz daha tuz, baharat eklemedim. Ne de yağ. Evet, şu an tuzunu ekleyeceğim. Tuz, karabiber, göz kararı. Acı biber, pul biber, yani sizin damak tadınıza bağlı. İsterseniz koymayabilirsiniz de, ama güzel bir aroma veriyor. Henüz fark ettiniz mi? Ben yağ kullanmadım. Ben bugün tereyağı kullanacağım ama çok az, yani nasıl diyeyim ki 10 gram bile değil. Kahvaltıda yiyoruz ya, 10 gramlık. Yani o bile değil neredeyse. Çok ince bir şerit aldım. Hatta koyayım mı koymayayım mı diye düşündüm. Hadi koyayım dedim. Sırf size göstermek için. Yoksa siz sadece bir yemek kaşığı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Onları şöyle iyice bir karıştırıyorum. Daha sonra soja sosumu ekliyorum. Soja sosumu size göstermek için bir kaşığa aldım ama sonra baktım göz kararı tekrar dökmeye başladım. Yani 2 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Sizin damak tadınıza bağlı, dediğim gibi. Hiç koymayabilirsiniz. Çok pratik, çok lezzetli ve de 10 dakikada pişirebileceğiniz bir yemek. Eğer siz çalışan ev kadınlarıysanız yapmanızı mutlaka tavsiye ederim ve de ağır gibi de görünüyor. Hani aslında ben bir tek bu yemeği yapacaktım ama dedim ki yanında da ya pilav ya bulgur pilavı, olmazsa olmaz. Hadi gelin bugün de sizlerle bulgur pilavı yapalım dedim. Şehriyelerimi attım önce. Çok az bir sıvı yağ tekrar koydum. Dediğim gibi bugünkü yemeğim hafif olsun istiyorum. Arada yemeğimi de karıştırıyorum. Yemeğim oldu neredeyse. Bulgur gördüğünüz gibi. Pilavlık bulgur tabii ki de. Siz daha irisini de kullanabilirsiniz. Benimkisi orta boy. Şehriyelerim kızardıktan sonra onları da bir ekliyorum. Hiç yağ koymadım. Daha fazla da yağ koymayacağım. 1 yemek kaşığında şehriyelerimi kavurdum. Bulgurumu attım. Tuzunu atacağım. Suyunu dökeceğim. 2 parmak, yani geçecek şekilde kısık ateşte
Onu da pişireceğim. Yani bu kadar basit. Ben kaynamış su ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte, gördünüz mü? Bir arada sırada böyle bir karıştırıyorum, alt düz ediyorum. Çünkü benim şu tencerem az yaptım ama olsun, biraz daha derin. O yüzden hiç yapışmadan çok lezzetli bir bulgur pilavı oluyor. Gördünüz, pişti bilene. 10 dakikamızı bile almadı. Şimdi servis yapalım. Ben derin bir tabak alıyorum, yani bir bol alıyorum. Ondan sonra tabağımı boşaltıyorum. Daha dağılmadan, daha görüntüsü güzel oluyor. Ye beni diyor resmen. Evet, tavuklarından. Ben yaptım, güzel oldu. Yani sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Soja soslu tavuğum pişti. Bakın nasıl görünüyor. Ben dayanamadım. Soja soslu pilav olur da yanında bulgur olmaz mı? Tabii ki de olur. Ben yanına bulgur da yaptım. Şimdi beraber tadacağız. Bakalım nasıl olmuş. Dayanamıyorum. Soğanından da almak istiyorum. Çok lezzetli. İnanın bana, çok lezzetli. Maliyeti çok düşük. Gördünüz, ben yağı çok az en sonunda koydum. Eğer siz isterseniz, rejim yapıyorsanız hiç yağ koymayabilirsiniz. Çok güzel rejim yemeği de olabilir. Bulgura da aynı. Yağ koymayabilirsiniz. Lezzeti yağından değil, nasıl yapılışından geliyor. Bana afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Umarım sizler de yaparsınız. Yaparsanız şayet yorumlarınızı da yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız, beraber yemek yapalım diye Nunu Life Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Sizlere teşekkür ederim. Unutmayın likelamayı, unutmayın abone olmayı. Olun ki daha fazla insana hitap edebilelim. Biz artık aile olduk. Biliyorum, sizler de söylüyorsunuz. Görüşmek üzere.